Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle her şeyiyle tam kıvamında tam ölçü, kütür kütür karışık turşu tarifini paylaşmak istiyorum. 1 adet küçük boy turşuluk lahana kullandım ben. En dış yapraklarını çıkaralım ve daha sonra bütün olarak yıkayalım. Daha sonra videoda gördüğünüz gibi dilediğiniz boyutlarda doğrayalım. Lahananın çok kalın sert kısımlarını ayırarak tamamını doğradım ve tepsinin içerisine aldım. Öncelikle turşumuzun en önemli püf noktalarından biri sebzelerimizin çok iyi yıkanması. Ben o aşamayı sizlere göstermedim ama sebzelerimi çok iyi yıkadım öncelikle. Daha sonra sirkeli suyun içerisinde yaklaşık 5-10 dakika kadar beklettim. Ve daha sonra tekrardan iyice yıkadım. Sizler de bu püf noktasına lütfen dikkat edin ki turşunuz güzel tutsun. İyice yıkadığım yeşil turşuluk domatesi de yine dilimler halinde doğradım. Önceden doğradığım lahanayı 2 ayrı kaba böldüm. Ve yine doğradığım domatesi de her 2 kaba bölüştürüyorum. Yine çok iyi yıkamış olduğum 1 kilo salatalığı sap kısımlarını kestim gördüğünüz gibi. Şekilli doğrama aparatıyla doğradım. Sizler de dilediğiniz boyutlarda doğrayabilirsiniz. Ve yine 2 kabıma böldüm doğradığım salatalıkları. 5 adet havucu da kabuklarını soyarak yine şekilli doğrama aparatıyla doğrayıp sebzelerin üzerine alalım. 1 kilo kadar da acı turşuluk küçük kapya biber kullandım. Onu da yine iyice yıkadım dediğim gibi. Sap kısımlarından biraz keserek videoda gördüğünüz gibi uç kısımlarından biraz kesik atalım ve diğer sebzelerin üzerine atalım. Sebzelerimiz hazır. Turşumuzun suyunu hazırlayalım. Gördüğünüz gibi kabın içerisinde 2 litrelik içme suyu var. Turşumuz için mutlaka içme suyu kullanalım. Veya musluk suyu kullanacaksanız öncesinde kaynatıp soğutmanız gerekli. Üzerine 6 dolu yemek kaşığı kaya tuzu yani turşuluk tuz kullanalım. Normal tuz kullanırsak olmaz. Turşumuz eriyecektir. Mutlaka kaya tuzu kullanalım. 2 çay bardağı elma sirkesi ve 2 çay bardağı üzüm sirkesi kullandım. Sizlere de her ikisini karışık kullanmanızı tavsiye ederim. Sirke miktarını isterseniz azaltabilirsiniz. 2 yemek kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyip karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız bu turşu suyunu turşularımızın üzerine eşit şekilde dökelim. Dibinde kalan tuzları da üzerine döktüm. Videonun başında da bahsettiğim gibi turşu kurarken hijyen çok önemli. Ellerimizi de öncesinde çok iyi yıkayalım. Ben elimi yıkadım ama yine de eldiven kullanmak istedim. Sizler isterseniz kullanmayabilirsiniz. Elimizle turşularımızı ara ara aklımıza geldikçe karıştırmamız gerekli. Ve her 2 turşumuzu da karıştırdıktan sonra üzerlerini bir tepsiyle kapattım. Bir gece bu şekilde bekletelim. Ara ara aklınıza geldikçe karıştırıp tekrardan üzerini kapatabilirsiniz. Turşu suyunun içerisinde bir gece bekletmemizin nedeni sebzelerimizin diriliğinin gitmesidir. Kavanozların içerisine daha rahat bir şekilde doldurabilmek için. Bu şekilde yaptığımızda sıkı daha rahat bir şekilde bol miktarda kavanozun içerisine turşularımızı sığdırabiliriz. Ve ertesi günü tepsimizi üzerinden alalım. Tekrardan bir karıştırıyorum gördüğünüz gibi. Ve yine eldivenlerimi taktım. İyice sabunlayarak yıkamış olduğum 5 litrelik kavanozun içerisine 1 yemek kaşığı yıkayıp suyunu süzdürdüğüm nohutu ekliyorum. Nohut turşumuzun ekşimesini sağlayacak. Burada da gördüğünüz gibi 2 baş sarımsak var ayıklanmış. Ara ara üzerine serpiştireceğim. Dibine de yine bir kısmını aldım. Şimdi elimizle turşumuzu sıkıca bastırarak kavanoza dolduralım. Sizler isterseniz doğrayarak değil sebzeleri bütün olarak da kullanabilirsiniz. Ama bütün olarak kullanmak istiyorsanız hafif kesikler atabilirsiniz üzerlerine.
Gördüğünüz gibi 250 gram kadar da kıl biber kullanmak istedim. Onu da yine sirkeli suda bekleterek iyice yıkadım. Sap kısımlarından biraz keserek ikiye bölerek kavanoza alıyorum. Dediğim gibi sizler isterseniz doğramadan da yapabilirsiniz. Kalan sarımsakları da yine arasına attım. Yine karışık turşudan üzerine doldurmaya devam edelim. Kabın bir tanesindeki turşunun tamamını üzerine doldurdum kavanozun gördüğünüz gibi. Turşu suyumu bir kenara ayırıyorum kavanozu doldurduktan sonra üzerine dökmek için. Diğer tepsideki karışık turşumdan doldurmaya devam ediyorum. Elimizle ara ara bastırarak sıkıca kavanozları dolduralım. Ve 5 litrelik kavanozum doldu. Dolan kavanozumuzu bir kenara alalım. 3 litrelik kavanozu dolduracağım. Yine öncesinde iyice yıkadım. Kavanoz küçük olduğu için 1 tatlı kaşığı yıkanmış nohut ve birkaç tane sarımsağı kavanozun dibine alalım. Ve kalan malzememizi yine diğer kavanozu doldurduğumuz gibi aynı şekilde dolduralım. Tüm malzememi 2 kavanozun içerisine sığdırdım. Bir büyük demet kadar maydanozum var. Yine sirkeli suyun içerisinde bekleterek iyice yıkadım. Kavanozların üzerine videoda gördüğünüz gibi sıkıca bastırarak yerleştirelim. İsterseniz maydanoz yerine kereviz yaprağı da kullanabilirsiniz. Ve daha önce hazırlayıp turşularımızı içerisinde beklettiğimiz turşu suyunu kavanozlarımıza bir kupa yardımıyla dökelim. Bu turşu suyunu güvenle tüm turşularınızda kullanabilirsiniz. Tam kıvamında harika turşular yapabilirsiniz. Ben turşumuz için 2 litrelik su hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi tam geldi. Çok az bir kısmı arttı. Yine onu da atmadım. Küçük bir kavanoza biber turşusu yaptım. Sizler de bu turşu suyunu turşunuzun miktarına göre katlayarak hazırlayabilirsiniz. Bekleme aşamasında turşularımızın hava almaması gerekli. Buzdolabı poşetini ikiye böldüm ve kavanozun üzerine yerleştirdim gördüğünüz gibi. Kavanozun kapağını sıkıca kapatalım. Diğer kavanozu da aynı şekilde buzdolabı poşeti yerleştirerek sıkıca kapattım. Ve turşularımız hazır gördüğünüz gibi. Yaklaşık 15-20 gün kadar bekleme süresi var. Bu aşamada güneş görmeyen karanlık bir yerde yaklaşık 15-20 gün kadar bekletelim. Turşularımız ne kadar ılık ortamda beklerse o kadar çabuk olacaktır. Ben tam 20 gün beklettim. Bu arada bekletme aşamasında turşu kavanozlarının alt kısmına tabak yerleştirirseniz iyi olur. Birazcık taşmalar olabiliyor. Ve tam 20 günün sonunda turşularımı açıyorum. Gördüğünüz gibi üzerindeki maydanozu aldım. Bekleme aşamasında turşularımızda taşma olduğu zaman üst kısmı biraz susuz kalabiliyor. Kısımlarda belki birazcık bozulmalar olabilir ama kesinlikle bozulma olmamış benim turşumda. Bu aşamada yine önemli bir püf noktası söylemek istiyorum sizlere. Turşumuz olduğunda kesinlikle elimizi içine sokmayalım. Mutlaka temiz bir maşa, kaşık veya çatalla alalım tabağın içerisine. Çünkü turşunun içerisine elimizi soktuğumuzda elimiz ne kadar temiz olursa olsun turşunun içerisinde bakteri üretip turşularımızda yumuşama ve bozulmalara neden olabiliyor. Bu püf noktalarına dikkat ederseniz kütür kütür çok güzel turşular hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi turşularımızın rengi berrak. Tuzu, sirkesiyle her şeyiyle tam kıvamında. Kütür kütür harika bir turşu oldu. 15-20 günün sonunda turşularımızı açtıktan sonra veya açmadan bu sürenin sonunda buzdolabında veya güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza etmeliyiz. Videomu buraya kadar izlediyseniz mutlaka beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Turşu tarifimi denediğinizde eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.